Hanımefendiler çok psikolojik sorunlar yaşıyor. Özellikle de evlerinde ve evliliklerinde yaşıyorlar. Artıyor yani. Ve bazıları artık düşünme yetisini kaybedecek noktalara geliyor. Sürekli aynı girdapta dön. Onlara örnek rol model olacak hanımefendileri gösterip sonra da Tesettür Risalesi'ndeki gerekli yeri okumamız icap ediyor. Şimdi de yine Firavun sarayından Maşide annemizi anlatayım. Firavun'un sarayında gizlice iman eden başkaları doğuruyor. Kim o başkası? Maşide annemiz. Maşitah Osmanlı'da gelinleri hazırlayan kuaförlere deniyor. Maşitah. Ama biz Türkçe'ye çevirince Maşide diyoruz o kelimeye. Maşide Firavun'un sarayında Firavun'un kızının saçını tarayan hanımefendi. Neymiş vazifesi Maşide'nin? Firavun'un sarayında kuaför. Bir gün Firavun'un sarayında Firavun'un kızının saçını tarıyor. Tarak elinden düşüyor. Ne diyerek alıyor tarağı? Bismillah diyor. Bir ismi Allah. Allah'ın adı ile. Bismillah. Allah'ın adı ile diyor yani. Firavun kız da diyor ki yani o Allah'ın adı ile dediğin Allah haşa benim babamı diyorsun değil mi diyor. Firavun ilah gibi sayılıyor orada. Sen Firavun'a ilah demek zorundasın o dönem. Maşide annemiz de diyor ki hayır. Senin, benim, Firavun'un ve bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ın adıyla diyor. Hemen gidiyor babasına. Ben diyor bunu babama söyleyeceğim. Sen nasıl babama ilah değil de başkasına haşa dersin diyor. Babasına anlatılınca Maşide annemiz bunu gizlemiyor. Firavun çıldırıyor. Zaten sarayda üst üste iman edenler çıkıyor. Dışarıda tahammülü yok bir de sarayın içerisinden çıkıyor. Bakırdan bir inek putu yaptırmış. Allah muhafaza olmuştur. Çocukken bağısının üstüne çay suyu döküldüğü olmuştur. Ne oluyor değil mi? Deri diye bir şey bırakmıyor. Bakırı kaynatıyor. Diyor ki ben buraya önce 3 çocuğunu sonra da seni atacağım çabuk geri adım at diyor. Dönüyor mu? Dönmüyor. Diyor ki bir ricam var. Bizi yakacaksan bari kemiklerimizi aynı kabre koy çocuklarımdan orada ayrı kalmayın diyor. Ve çok şaşıracağınız bir olay Firavun'un bunu kabul ediyor. Enteresan değil mi? Neden bunu söyledim? Yani bugün Filistin'de yapılan bazı zulümlere bak. Firavun'un mumla aratacak zalimler çıktı ortaya. Öyle mi? Allah Allah. Bunu kabul ediyor Firavun. İşkenceler alt başlık. Firavun onu ve 3 çocuğunu dediği gibi yapmaya başlar. En büyük çocuğunu atar. Ne kadar rahat söylüyoruz değil mi? En büyük çocuğunu atar. Maşide annemiz geri dönmez. Ya Allah aşkına bir evinde hiç çocuğu kızı olan var değil mi bebeği? Bak İsmail az önce çocuktan konuştuk. Gözün doldu öyle mi? İsmail'in çocuğu da rahatsız Allah şifa ihsan eylesin. Göz doluyor. Ya rahatsızlığa doluyor İsmail. Biz burada ya bu nasıl bir olay ya? İkinci çocuğunu atıyor. Dön diyor. Dönmem diyor. En son bebeğini getiriyor. Öyle geçiyor rivayette. Emzikli çocuğu diyor. Günlerdir aç. Ya aç bir çocuk inga dese ona günler sonra kavuşmuş anneyle bir hesapla bakalım. Tam o bebeği görünce Maşide annemiz bir geri adım atar gibi oluyor. Bebek konuşmaya başlıyor. Ana korkma atla. Bu dünyanın eziyetleri ahiretin eziyetlerinin yanında hiç kalır. Korkma atla ana diyor. Tebessüm etmeye başlıyor. Firavun'un sarayındasın. Her istediğin elinin altında mı? Her istediğin elinin altında. Şunu sormak gerekmez mi? Ey Maşide anne, neden bozdun rahatını? Şimdi biz dedim ya yataktan sohbete dönemeyenler, koltuktan seccadeye dönemeyenler, bu dönmemenin ne demek olduğunu biz anlayamıyoruz yani. Ey ana sen neden bozdun rahatını? Neden biliyor musun? Bakın bunlar fıtri haller. Bir insanın içerisinde iman içselleşirse, başkalarının değersiz gördüğü şeyler onda çok değerli olmaya başlar. Başkalarının da değerli gördüğü şeyler, hani o böyle dolar işareti çıkıyor ya gözlerde. Başkalarının da değerli gördüğü şeyler onda değersiz olmuyor. Yani o artık onun tabiatı. Yani kaplan niye avlandı der misin böyle bir soru? Bu ceylan neden sekiyor der misin böyle bir soru? Bu balık niye yüzüyor der misin böyle bir soru? İman içselleştikten sonra insan dönemez ki. Maşide annemiz neden bunları yaşıyor anlıyor musunuz? İman içselleşince insan dönemiyor. Neydi onu güldüren olay? Bebeğin konuşması. Ahmet bin Hanbel'in verdiği rivayetin devamında şu da geçmekte. Dünyada diyor 4 bebek konuşmuştur diyor. Birincisi Yusuf'un şahidi olan bebek. Hani Züleyha iftirada bulununca orada sarayda bir bebek konuşuyor ya Yusuf paktır temizdir diye. Birincisi o bebek. İkincisi Cüreyc'in bebeği. Beni İsrail'de bir tane zahit var. Ona bir zina istihadında bulunuyorlar. O zina istihadında bulunan kadının çocuğunun yanına gidiyor. Diyor işte ben mi babanım falan deyince o çocuk konuşuyor. Hayır sen değilsin diye onu temizliyor. İkincisi bu Cüreyc'in bebeği.
3. Hazreti Meryem oğlu Hazreti İsa. 4. Maşide'nin bebeği. Rivayetlerde geçen, dünyada konuşan 4 bebek hadisesi bu şekildedir. Burada dikkatimizi alması gereken bir mesele. Bence meselenin burası çok önemli. Şimdi ayette de sizin için en büyük fitne evlattır diyor bir yerde. Bildiniz mi onu? Bakın, fitne kötü bir şey demek değil, iyi bir şey demek değil. Yani fitne iyi ya da kötü manasında değil. Fitne karıştıran demek. Ne demek fitne? Zaten fitne kötü olsa çocuğun fitne dese biraz garip olur değil mi? Yani çocuğun kötü mü o zaman? Evde uzak dursun gitsin o zaman. O değil. Fitnede müsbet ya da menfi mana yok. Fitne ne demek? Karıştıran demek. Bir şey fitne ise nereye karıştırması lazım? Kalbi. Şimdi kalbin alakası nerede? Allah, 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 öyle mi? Kalp nasıl çalışır? Allah, Allah, Allah. Tam o zaman da mesela şurada parmağın acıdı. Unuttun Allah'ı, haşa koydun köşeye. Bir fitne oldu mu bu? Kalbin karıştı çünkü. İşte kalbi en çok karıştırıp Allah Azze ve Celle'den uzaklaştırabilme potansiyeli olan şey çocuktur. Bunun zıttı da vaki. Yani bir insan iman gözlüğüyle de baksa çocuktan esmaları inanılmaz seviyede okur. İşte kaç ders yaptık hep çocuk örneği, bebek örneği, çocuk örneği, bebek örneği. Şimdi ben bunu niye anlattım biliyor musunuz? Evlat kadar büyük bir imtihan yok. Onun için anlattım. Nereden alıyor Maşide annemiz imtihanı? Evlattan. İlginç mesele şurası. Evladı için inandığı değerlerden vazgeçmemiz çok zordur. Bir anne baba için hayatını değiştirecek, duygularıyla oynayacak en büyük olay evladıdır. Mesela bak, dikkat edin. Bir tanıdığınız size böyle biraz imalı lafta bulunsun, belki alttan alabilirsiniz. Çocuğunuza bulunsun, alamazsınız. Geçerken birisi şöyle size bir tane dokundursun, belki aman canım diyebilirsiniz. Ama çocuğunuza şöyle dokundursun, alttan alamazsınız. Yani bir insanın kalbini karıştıran en hassas yeri evladıdır. En büyük zaafımızdır. En büyük imtihan aracı da evladımızdır. Maşide'nin imanına bak. Evlatları terazinin bir kefesine konulmuş. Gene de Allah Azze ve Celle'ye olan sevdası evlatlarının üstünde kalmış. Allah Allah. Bu asırda hayırlı evlat zor ya. Onun için de bir cümle söyleyeyim. Evlatlarının hayırlı olmasını isteyenler akşamlarını evlerinde geçirmesinler. Cümlemi anladınız mı? Evlatlarının hayırlı olmasını isteyenler akşamları evde kalmasınlar. Nerede kalsınlar? Derslere gitsinler. Hizmetin işlerine gitsinler. Mücadeleye gitsinler. Nesli kurtarma. O bataklıktan nesli kurtarmaya gitsinler. O zaman Allah Azze ve Celle evinizde bir cennet bahçesine çevireceğinizi, evlatlarınızın da kalbini ihya edeceğini çok net göreceksiniz. Önemli mesele değil mi? Allah Allah. Evlatlarının hayırlı olmasını isteyenler akşamlarını evlerinde geçirmesinler. Alt başlık, Miraç'ta koku gelir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıkıyor. Kimle çıkıyor? Cibril Emin'le çıkıyor. Doğru mu? Burnuna bir koku geliyor Miraç'ta. Cibril Emin'e soruyor. Diyor ya bu neyin kokusudur diyor. O Maşide ve 3 evladının yanık kokusu diyor. Orada tabii Allahu alem miski amber. Öyle mi? Allahu alem. Daha sonra Cibril Emin, Muhammedül Emine Aleyhisselatü Vesselam 2000 yıl öncesindeki vakayı orada anlatıp bahsediyor. Ve biz de bu şekilde o vakaları rivayetlerden öğreniyoruz. Demek ki Maşide annemiz arzda ve arşta konuşulan bir kadın. Doğru mu? Hem yeryüzünde konuşulmuş hem de semalarda konuşulmuş. Onun konuşulmasını sağlayan nedir? İhlastır. Yani herkesin silip unutmak istediği, değil mi? Firavun'un ve o zalimlerin silip unutmak istediği birisi var. Biz hala bugün, değil mi? Mersin'de bu meseleyi konuşuyoruz. Maşide annemize yad edip ondan ders almaya çalışıyoruz. Demek ihlas ile hareket eden birisini birileri silmeye çalışsa da Allah onu sildirmiyor. Bakın çok zor bir meseledir. Mesela koşarken taşlandığın insanlar canını sıktı. Yani senin niyetine olumlu bir şey yapmakta insanlar bazı şeyleri kondurmaya çalışıyor. Çok zor bir olay ya, çok zor bir şey. Şimdi bunların kısım kısım bazen yaşandığından dolayı ya sen diyorsun niyetim ne, onun dediği nedir diyor. Çok acı bir durum yani. Böyle koştun hayatın böyle bitti mi? Bitti. Ama Allah için bitmedi. Allah Azze ve Celle ondan sonraki sonsuz hayatını nasıl yaratıyor biliyor musun? Cennet ehlinin tamamının sana muhabbet, dostluk ve hayranlık duyacağı şekilde sonsuz hayatın başlıyor. Geçici hayat gitti, sonsuz hayat başladı. Bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? Şimdi
İnsanlar kazanma ve kaybetme ne demek bunları anlamıyor. Çünkü bunlara yüklediğimiz anlamlar çok enteresan. Firavun'un döneminde yaşasaydık belki birçoklarımız derdik ki Firavun kazandı, maaşı da kaybetti derdik. Niye? Zahirde öyle gözüküyor. Ama kazanma ve kaybetmeye Allah Azze ve Celle'nin yüklediği manaya bakın. Firavun, gücü, kudreti, serveti hepsi yerin dibinde. Maşide annemiz Miraç'ta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burnunun direğinde. Öyle mi? Allah Allah. Birinin olduğu yere bak, birinin olduğu yere bak. Kazanma, kaybetmeye Allah'ın yüklediği manayı anlamak zorundayız. Biz bu manayı etraftan öğrenmeye çalışırsak kaybedenlerden oluruz. Şimdi bu iki hayatın verdiği çok önemli bir mesaj var. Konumun ile barış. Başlığımız bu. Bugün Tesettür Risalesinden ders okuyacağımızdan dolayı konu hanımefendiler. Hanımefendilerin de bu asırda ya İslam için bir şeyler yapman lazım dediğinde bahaneleri bitmiyor. Bitmiyor. Neden? Çünkü bir türlü Allah'ın seni kasten o şartlarda yarattığına inanmıyorsun. Anladınız mı demek istediğimi? Mesela en çok yaşadığımız olay. Allah'ın bizden beklediği yükümlülükler var mı? Var. Bunları bekliyor. Tam bunları beklediğini biri sana hatırlatıyor. Geliyor diyor ki ya bunları yapman lazım. Kur'an'ın anlam derinliklerini öğrenmen lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayak izlerine bakman lazım. Anlaman lazım. Sana bu dünyada ne vazife düşmüş. Sen de bir anda diyorsun ki çocuğa bak. Ev var. Bir de hanımefendi çalışıyorsa çalışıyorum, işe gidiyorum. Akrabalarla sorunum var, ailemle sorunum var. Yani şöyle oluyor. Allah Azze ve Celle bunları bekliyor ama senden başına gelenleri hesaplayamamış. Haşa. Öyle oluyor değil mi? Nasıl bir itham Allah'a karşı? Bakın biz kadere iman ediyoruz ya. Hatta Üstad Hazretleri öyle diyor. Men amene bil kader emine minel keder. Yani kadere iman eden kederden emin olur diyor. Kader ne demek biliyor musunuz? Miktar demek. Allah Azze ve Celle senin başına gelen olayların her birisinin milimi milimine, gramını gramına tamamen ince bir detayların hesabını yaparaktan ayarlamıştır. Yani senin ama benim başımda bunlar var diyeceğin her şeyi bilir, ona göre yazar, ona göre yaratır ve sana kulluğu ona göre bekler. Ama hanımlarımız da ya dine sana da bir vazife düşüyor arkadaş dediğinde ya benim hanım olarak yapabileceklerim sınırlı. Allah aşkına ben ne yapabilirim diyorlar. Yani kadın olmayı bir engel görüyoruz öyle değil mi? Yani bu psikolojiden de kurtulamıyoruz. Kadın olmak İslam'a hizmet etmek için bir engeldir zannındayız. Evliyim diyoruz, evin işleri çok diyoruz. Çocuklar var diyoruz, kimileri çalışıyor. Ben çalışıyorum, ben bunların arasında ne yapayım diyoruz. Bugün bir arkadaşla muhabbet ettik de böyle dersleri çalışıyor ediyor, güzel takip ediyor. Ya hanıma diyorum sen de çalışsana diyorum. Ya ben namaz kılıyorum çek git. Daha ben ne yapayım? Senin yemeğini mi yapayım? Çok fazla tekrar ediyor. Bak en fazla söylenenler bunlar. Başka üstüne de ilave ediyorlar. Çevrenin durumu belli. Ben bu çevreyle ne yapayım? Değil mi? Ya da çalışıyorsa hanımefendi benim çalıştığım yer berbat. Sen benden neler söylüyorsun ben bu berbat iş yerinde neler yapayım? Ya da ailemde sorunlarım var, akrabada sıkıntılarım var. Allah aşkına ben bu kadar şeyin içerisinde dine nasıl vakit ayırayım? Yani siz bile sıkıldınız değil mi? Yani bu cümleleri söyleyince insanın içi sıkılıyor yani. Bildiğin doğrulardan şüphe ediyorsun ya Allah Allah. Yani bu Asiye annemiz, Maşide annemizden daha mı zor bir hayatım var? Kazanlar mı yaktılar? Çocuklarını mı ellerinden aldılar? Onlarla mı tehdit ettiler? Nedir sana bunları yaptırmayacak dediğinde evin halısı, koltuğun üstünün perdesi. Hikayeler bunlar. Bir insan fıtratının gereğini yapmazsa iç huzurunu yakalayamaz. Yani evet senin bazı mesuliyetlerin var. Ama asıl kul olarak yapman gerekenler kaçınca. Devamında ne kaçıyor? İç huzur kaçıyor. İç huzur kelimesinin tam karşılığını biliyor musunuz? İç huzur ne demek? Sükunet demek. Rahat olduğunuz günlere bakın. Motivasyon cihetinde. Şöyle gözlerinizi o günler kapayın. İçiniz dalgasız deniz gibidir. Doğru mu? Bak iç huzur ne demekmiş? Sükunet. Huzurlu olduğunuz günler. Mesela şu an derslerde çok huzurlu oluyorsunuz. Niye? Dikkat tamamen gidiyor ve sadece imana odaklanıyor. Öyle mi? Bak. Ruh ne oluyor biliyor musun? Böyle çarşaf, dalgasız deniz gibi. Böyle huzursuz olduğunuz günlere bakın. Deniz dalgalanmaya başlamıştır. Onu mu yapayım, onu mu yapayım, onu mu? Yani sükunet hali bitmiştir, tevekkül hali bitmiştir. Şimdi bir hanımefendi yapması gerekeni yapamadığında sükunet hali yani iç huzuru bozuluyor mu? Bozuluyor. Halbuki kendine göre evi, çocuğu, işi, gücü hepsini idare ediyor ki huzuru elde etsin diye. Ama asıl kulluk mesleğinde elde edilmesi gerekeni orada arıyor ya. Aradığı yer çok yanlış. İç huzur gitti. Daha sonra saadet gitti mi? Gitti. Bir insanda iç huzur, saadet, motivasyon gidince istikrar da gitti.
Sonra küçücük bir imtihanda ne oluyor? Yıkılıyor. Şimdi mesela trafik kazası yapan bir hanımefendi gördünüz mü? Arabanın başında ağlıyor ya. Abi bence. Ya ne oldu ya? Ne oldu? Camı kırıldı. Biraz bir yeri eğri oldu. Gelir bir çekici çeker. Ertesi gün hayat devam eder. Ama artık psikoloji sağlıklı değil. Yani bir hanımefendi bu noktalara dikkat etmediğinde, ruhunu ihya etmediğinde, ruhunu inşa etmediğinde artık her problem onun için yıkıcı oluyor. Yani hayatında mutlu olması gereken dönemler, öyle mi? Gençsin, evlenmişsin, çocuğun var, evin var, menemen yapıyorsun, patates kızartıyorsun. Bahçeye indiniz, çocuğun orada koşturuyor, emekliyor, namazını kıldınız evde. Yani en mutlu olması gereken dönemlerde depresyon üstüne depresyon. Öyle mi? Öyle. Daha geçen hafta bir arkadaşımız geldi. Ablasıyla ilgili fikir almak için. 12 yıldır psikoloji alt üst olmuş. Aile olarak da bildiğimiz Anadolu ailesi. Gönülleri güzel, imanı bilirler, İslam bilirler. Ama işte bazı özel adımlar var yani. Sen Kur'an'ı anlamak zorundasın. Başka türlü nasıl düzelteceksin bu psikolojiyi? 12 yıl intihara meyiller olmuş birkaç defa. 12 yıl. Çok enteresan değil mi yani? İç huzur dalgalı deniz gibi. Ta orada iş yerinde arkadaşlarıyla ufak yaşadığı bir olay olmuş. 12 yıldır onu söylemiş. Anne, baba, arkadaş herkesle kavgalı. Herkesle kavgalı. Anne ile baba ayrı değiller ama anneye cephe aldığından anne başka evde yaşıyor şu an. Yani o babasıyla yaşıyor, annesi başka bir evde yaşıyor. Yani insanı bu hale sürüklüyor bunlar.